Evet arkadaşlar, bugün sultan tavuklarını çekeceğiz. Gördüğünüz gibi sultan tavuklarımız. Sultan tavuğu diğer adı serai tavuk olan bir tavuk türüdür. Cins amacı süs amaçlı genelde bunlar kullanılır. Irk mizacı hapsedilmeye yatkın, kullanımı kolay, arkadaş canlısı, sessiz, dokusuz bir mizaca sahiptir. Tavuğumuzu görüyoruz. Cins boyutu büyük ve orta boya sahiptir. Burk düşmesi nadiren olur. İklim toleransı sıcaktır. Yumurta rengi beyaz. Yumurta boyutu orta. Horozumuzu götürüyor. Yumurta verimliliği de düşüktür. Tüylü bacaklara sahiptir. Bacaklarını görüyorsunuz. Menşei ülke Türkiye'de. Şimdi biraz sultan tavukları ile ilgili detaylı bilgi verelim. Sultan tavukları az önce söylediğimiz gibi ırk kökenli Türkiye olan birçok tavuk türünden biridir. Evet, biraz hareketlendirdim. Ana vatanı mikro ölçekte İstanbul olan sultan tavuklarının dünyaya dağılması 160-170 senelik bir hadisedir. Sultan cinsi ilk kez 1852 senesinin Ocak ayında İstanbul'dan Londra'ya götürülmüştür. The American Poultry Company isimli kaynakta yer alan bilgiye göre Poultry Chronicle isimli tavukçuluk tarihiyle ilgili derginin editörü olan Elizabeth Watts, İstanbul'da yaşayan bir arkadaşına Cochin China ırkından tavuklar göndermiştir. Bayan Watts'ın İstanbul'daki arkadaşı da buna mukabil oğluyla Londra'ya küçük bir sultan tavuğu sürüsü göndermiştir. Uzun ve zorlu bir vapur yolculuğundan sonra Londra'ya varan tavuklar adeta tanınmaz hale gelmişlerdir. Hatta öyle ki Bayan Watts tavukları aldıkları zaman tavukların beyaz mı, çizgili mi olduklarına bir saat boyunca karar veremediklerini yazmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Watts horozumuzu üretiyor, gördüğünüz gibi tavukları üretmeyi başarabilmiştir. 1867 yılına geldiğinde sultan tavukları Kuzey Amerika'nın çeşitli bölgelerine götürülmüştür. Sultan tavuğu 1874 yılında Amerikan Tavukçuluk Birliği tarafından oluşturulan mükemmellik standartlarına dahil edilerek ırk özellikleri kayıt altına alınmış ve resmen tanınan bir ırk haline gelmiştir. Evet, horozumuzun kameraya garip bakışlarını izleyebiliyorsunuz. Dünyada hal böyleyken maalesef ana vatanında bu tavuk ırkı yavaş yavaş tükenmiştir. Elizabeth Watts daha sonraları İstanbul'daki arkadaşından özellikle bir horoz göndermesi hususunda ricada bulunmuş, ancak İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde türün güzel örneklerine rastlanamadığı için gönderilememiştir. Sıra dışı güzelliğiyle Osmanlı saray bahçelerinin vazgeçilmez süslerinden biri olan sultan tavukları Avrupa'ya gönderilmezden önce İstanbul'da saray tavuğu diye anılmıştır. Bazı kaynaklar tavukların gösterişli olmalarından ve ibiklerinin kavuğa, taraklarının sorguca, çene altı tüylerinin sakala benzetilerek bir padişaha teşbih edilmesinden dolayı bu türe sultan tavuğu denildiğini iddia etmişler. Ancak biz tarihi kaynaklardan bu ismin Elizabeth Watts tarafından ortaya atıldığını öğrenmekteyiz. Bayan Watts,
Tavukları aldıktan sonra arkadaşına bu tavukların isminin Türkiye'de ne olduğunu bir mektup yazarak sormuştur. Arkadaşı tavukların isimlerinin saray tavuk yani saray tavuğu olduğunu yazmış, ancak Watts türün ismini sultan tavuğu olarak çevirmiştir. Watts'ın bu çevirisindeki amaç hem türü tanımlamak hem de tavukların ana vatanına bir telmih yapmaktır. Saray tavuğu bundan sonra Avrupa'da sultan tavuğu diye anılmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sultan tavuğu ya da Osmanlı sultan tavuğu ismiyle anılmaktadır. Evet, burada da farklı sultan tavuklarımızı görüyoruz. Yukarıdakiler farklı, bunlar farklı. Yani bunlar da yine Osmanlı sultan tavukları ama bunlar diğerlerinden farklı. Arkadaşlar, sultan tavukları Osmanlı saraylarında bir taraftan süs için yetiştirilirken diğer taraftan adeta bir madalya gibi itibar nişanesi olarak görülmüştür. Rivayete göre Osmanlı padişahları güzel hizmet gösteren devlet adamlarına bu tavuklardan hediye edermiş. Bir kişinin bahçesinde saray tavuğunun görülmesi o kişinin padişah tarafından taltif edildiğinin emaresi olarak kabul edilirmiş. Sultan tavuklarının saray bahçelerine tercih edilmelerinde göz kamaştırıcı güzelliklerinin yanında huyları da etkilidir arkadaşlar. Burada da paçalarını yakından görüyorsunuz. Tavuğumuzu yakından çekiyorum şu an. Tavukların efendisi lakabını hak eden bir tavuktur kendisi. Sultan tavuğu. Sultan tavukları sakin ve nazik bir mizaca sahiptir. Bundan dolayı bulundukları bahçelere verdikleri zarar diğer tavuk ırklarına göre oldukça düşüktür. Hatta öyle ki kümeslerindeki çimlerin uzunca bir süre yeşil kaldığı söylenmektedir. Osmanlı sultan tavuklarının başı, geniş ve kabarık tepe ibikleri, sakal diye de adlandırılan çene altı tüyleri, gagasının üstünde boynuz olarak da bilinen V şeklinde bir tarak ve iri sayılabilecek iki deliğe sahip beyaz bir gagayla süslenmiştir. Evet, burada da bir... Tabii o yapay yumurta, gerçek yumurta değil. Onu altını çizerek söyleyeyim. Gerçek yumurta değil o, yapay yumurta. Sultan tavuklarının ayakları açık mavi kayrak rengindedir. Evet, yakından görüyorsunuz. Diz kısımları dirsek ya da kılıç denilen uzun tüylerle kaplıdır. Sultan tavuklarının paçalarının 20 santimlik bir uzunluğa ulaştığı görülebilir. Tavuk ırkları arasında 5 parmağa sahip birkaç türden biri olarak bilinir. Dikkat ederseniz 5 parmak. Tabii tüylerinden dolayı tam belli olmuyor ama 5 parmağa sahipler. Sultan tavuklarının rengi beyazdır, ancak sonradan yapılan çaprazlamalarla mavi ve siyah renkleri de görülmüştür. Cüce tavuklar hariç diğer tavuk ırklarının en küçüklerinden biri olan sultan tavuklarının ağırlığı erkeklerde yaklaşık olarak 2,5 kilogram civarındayken dişilerde genellikle 2 kilogramdır. Ayrıca sultan tavuklarının bantam yani bodur ya da cünce cinsi de bulunmaktadır. Evet, gördüğünüz gibi sultan tavuğumuz suyunu içiyor. Burada
Sultan horozumuz ötüyor şu an. O öten sultan horozu bu. Sultan tavukları nazik hayvanlar oldukları için arkadaşlar bakımı ve yetiştirilmesi titizlik isteyen bir iştir. Uzun tüylerinden dolayı kuru, rahat ve temiz ortamlarda bakılmalıdır. Evet, yakından çekiyoruz şimdi sultan tavuklarımız önce. Çok saf bir beyaz rengi sahiplerdir. 2 metre civarında uçabildikleri için kümeslerin etrafı çevrili olmalıdır. Sıcak iklime uyumludurlar. Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde donma ihtimalleri vardır. Uysal olduklarından diğer tavuk cinsleriyle sürü halinde beslenmesi tavsiye edilmez. Senede ortalama 70 yumurta veren sultan tavuklarının civciv verimi oldukça düşüktür. Kuluçkaya yatmaya pek meyilli olmayan sultan tavukları nadiren kendi yumurtalarında civciv çıkarırlar. Günümüzde üretimi daha çok kuluçka makineleriyle yapılmaktadır. Bazı kaynaklar sultan tavuklarının güçlü örneklerinin iki dünya savaşı arasında kaybolduğu ve günümüzdeki tavuklarda farklı kanların olduğunu da belirtmektedir. Ancak gen kaynakları konusunda öncü çalışmalar yapılmadığı için bunun tespitini yapmak mümkün değildir arkadaşlar. Günümüzde İngiltere, Norveç, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde sevilerek beslenen sultan tavukları ile ilgili yetiştiricilerin ortaya koydukları en dikkat çekici husus çocuklarla çok iyi arkadaş olmaları ve rehabilitasyonda kullanılmalarıdır. 2004 yılından itibaren sürgünden ana vatanlarına dönen bu saray mensupları memleketimizde tekrardan gereken ilgiyi görmeye başlamışlardır. Bu Avrupa ülkelerinde yetiştiricilerin çocuklarla iyi arkadaş olmalı ve rehabilitasyonda kullanılmalarının en temel sebebi bunların arkadaş canlısı, sessiz, kullanımı kolay tavuk türü olmalarından kaynaklıdır. Evet, burada horozumuzu gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Yüklediğimiz videoları beğenin ve bizi destekleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.